Hepinize merhabalar. Bu videoda bana en çok sorulan sorulardan biri olan P1S combo mu yoksa P2S combo mu sorularını tartışacağız. Bu soruların cevapları bir katalog kıyaslaması veya bir yapay zekanın kıyaslaması değil, bizzat kullanıcı deneyimi olacaktır. Kıyaslamaya başlayacak olursak, bir numaralı kıyaslama faktörümüz ekran olsun. Ekran P2S'te dokunmatik ve büyük ekran geliyor. Fakat P1S'te küçük ekran, eski telefonlardan bozma gibi bir ekran. Her iki yazıcıda da ekranı filament yükle ve boşaltta kullanıyorum. Aynı baskıyı tekrar bas diyorum. Aynı zamanda manuel 1-2 sıcaklık ayarları yapabiliyorum. Çok rahat bir şekilde her iki yazıcıda. Fakat P2S Combo'da bonus olarak AMS olduğu için filamentleri çok hızlı bir şekilde tanıtabiliyorsunuz. Yani benim için sadece fark bu kadar. Filamentleri tanıtma. Bu gerçekten pratik oluyor. Onun dışında dokunmatik ekranmış değilmiş herhangi bir önemi yok. Her iki ekranı da kullanıyorum. Bazı videolarda görüyorum mesela P1S'in ekranı kötü ama zaten çok fazla ihtiyacınız yok, çok fazla kullanılmıyor deniliyor fakat ben gayet kullanıyorum. Yani ekran konusunda sadece combo olmasından dolayı ve filamentleri hızlı tanıtabildiğimizden dolayı P2S bir adım önde. Nozzle farkına geçelim. Nozzle'la P2S'de yaklaşık 20-30 saniyede nozzle değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda sertleştirilmiş çelik olduğundan dolayı polyamit altı karbon fiberli malzemeyi de çok rahat basabiliyoruz. Fakat P1S'de paslanmaz çelik nozzle olduğundan dolayı bu malzemeyi direkt basamıyoruz. Daha sonradan takviye yapıp bu nozzle'u temin edebiliriz. Nozzle'ın sökümü ise 2-3 dakika. Yani sürekli nozzle değiştireceğinizi zannetmiyorum. Fakat P2S'in nozzle değişimi çok daha pratik. Kamera konusuna gelelim. P2S'in kamerası daha iyi, daha kaliteli. P1S'in daha kötü. P2S'de ayrıca yapay zeka destekli kamera var. Spagettileri algılıyor. Fakat şöyle bir durum var. P2S'de daha çok spagetti oluyor. P1S'de çok daha az spagetti oluyor. Yani P1S'de yapay zeka ihtiyacınız yok. Zaten spagetti neredeyse olmuyor. Fakat P2S'de maalesef daha çok spagetti özelliği görüyorum. Diğer bir unsur kabin ısıtma ve soğutma. P2S'te mevcut, P1S'te mevcut değil. Fakat durum tam tersi şu şekilde. P1S'te olmaması benim için daha büyük avantaj. P2S'te olması daha büyük dezavantaj yaratıyor. Kabin ısıtma ve soğutma fanını yukarı doğru yönlendirmeme rağmen fanın olduğu yerlerde çarpılmalar gözüküyor. Mesela ABS ve ASA malzemeler bastığımda her defasında kabin ısıtmayı P2S'te kapatıyorum. Bazen kapatmayı unuttuğum için malzemeler daha bozuk çıkıyor. Fakat P1S'te böyle bir sıkıntım yok. Yazıcıya baskıyı gönderiyorum ve baskıyı alıyorum sadece. Bu yüzden kabin ısıtma ve soğutma benim için P2S'te bir dezavantajdır. Diğer bir konuya geçiş yapalım. Otomatik kalibrasyon. Otomatik kalibrasyon basit malzemelerde PLA'da, PETC'de günü kurtarıyor P2S'te. Fakat mesela bir ASA malzemeyi al, yerleştir. Bunu otomatik kalibrasyon de ASA profilinde bas. Çok kötü bir sonuç elde edeceksiniz. Sizin manuel kalibrasyona P2S'de de ihtiyacınız vardır. P1S ile P2S arasında kombolarda AMS farkı var. Biri AMS 1 ile geliyor, biri AMS 2 ile geliyor. AMS 2 biraz daha sessiz ve kurutma özelliğinden dolayı avantajlı. AMS 1 biraz daha sesli bir özelliğe sahip. Fakat dilerseniz P1S komboyu AMS 2 özellikle de alabilirsiniz. Benim yazıcılarım şu anda nasıl? Toplam 3 tane yazıcım var. Önce P1S'im vardı, kombosuz model. Daha sonra P2S'i aldım. Çok da güzel yaptım. Hem combo oldu, hem kurutma oldu, hem polyamit altı karbon fiber malzemeleri basabiliyordum. Çok daha fonksiyonlu oldu. Fakat gördüm ki bazı şeylerde P1S özellikle baskı stabilitesi, baskı kalitesinde P1S daha kaliteliydi, daha güvenilirdi. Örneğin P2S'te bir figür bastığımı düşünün. Yanlardan destek çıkıyor ve ortada birleşiyor. Burada spagetti yaşıyorum. Figürü çeviriyorum. Tekrar basıyorum. Yapmam gereken bütün ayarları yapıyorum. Yine spagetti hatası alıyorum. Aynı baskıyı P1S cihazıma attığımda tek seferde sorunsuz bir baskı alabiliyorum. Yani P1S bana daha çok güven veriyor. P2S'te bu sıkıntıları nasıl çözdüm? Hızlarını P1S'e düşürerek biraz daha kurtarmayı denedim. Çok hızlı bir yazıcı, biraz daha gaddar bir yazıcı P2S. O yüzden P1S'e yaklaştırdım hızını. Biraz daha faydalı oldu. Mühendislik malzemeleri de bastığımdan dolayı ASA, ABS, polyamit altı karbon fiber gibi malzemeler de bastığımdan dolayı ben 3. yazıcı olarak P1S Combo'yu tercih ettim. Fiyat farkını
P2S'e göre vermeye gerek yok. Az önceki bahsettiğim özellikler fiyat farkına değecek özellikler değil bence. Çünkü sonuç olarak herkes baskı kalitesi ve baskı stabilitesi ister. P1S bu konuda hala benim için çok önemli ve çok iddialı bir cihaz. 2026 yılının ortalarındayız. Daha üst modelleri de çıktı. Büyük ihtimalle ihtiyaca göre 4. yazıcıyı ona göre alırım. Fakat şu durumda P1S Combo benim için güncel tercih olmaya devam edecektir. P1S Combo ve P2S Combo'ya sahip olan arkadaşlar acaba bana katılıyor mu? Yoksa ben mi farklı düşünüyorum? Bir de bu cihazlara sahip olmayıp ikisi arasında kalan arkadaşlar varsa anlatmamış olduğum ince ayrıntı olabilir. Sizin için çok kritik unsur fakat çok ince bir detay olabilir. Lütfen yorumlarda bildiriniz. Bütün soruları cevaplıyorum. Son olarak baskı ihtiyaçlarınız olursa RD3D Works, Instagram, YouTube, TikTok bütün kanallara bekliyorum. Görüşmek üzere.